Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Bu videoda yüksek tansiyon ve şeker hastalıkları üzerinden gideceğim. Bu hastalıklar toplumumuzda sık görülen ve Ramazan'da da iyi yönetilmesi gereken hastalıklar. Bu yüzden bunları konuşacağız. Yüksek tansiyondan başlayalım. Yüksek tansiyonu olan kişiler hem yüksek tansiyon hem de düşük tansiyon belirtilerini bilmelidir. Bu hastalıkta bizler için kan basıncı çok önemli. Ne yüksek ne de düşük olmasını istiyoruz. İdeal seviyelere ulaşmasını istiyoruz. Eğer hipertansiyon hastasıysanız şimdi söyleyeceğim belirtileri iyi dinlemelisiniz. Yüksek tansiyon belirtileri neler? Yüksek tansiyon belirtisi genellikle çok yüksek tansiyonu olan kişilerde ortaya çıkar. Bu ne demektir? 18'e 12 veya daha yüksek değerler. Kan basıncı bu seviyelere çıktığında şiddetli baş ağrısı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, nefes almada zorluk, mide bulantısı, kusma, bulanık görme veya diğer görme değişiklikleri, endişe, bilinç bulanıklığı, kulaklarda uğultu ve burun kanaması görülebilir. Peki tansiyonumuz normalin altına düştüğünde nasıl belirtiler olur? Bulanık veya solgun görünme, baş dönmesi, yorgunluk, mide bulantısı, odaklanmada zorluk ve bayılma. Eğer yüksek tansiyon hastasıysanız mümkünse evinizde kan basıncı takibinizi yapmalısınız. Tansiyonunuzu doktorunuzun da önerdiği şekilde evinizde takip ederek ve bunları kayıt altına alarak doktorunuzun tedavisine destek olabilirsiniz. Yüksek tansiyon hastasıysanız susuz kalmaktan kaçınmalısınız. Özellikle Ramazan ayında su kaybını önlemek için iftarla sahur arasında 8-12 su bardağı su içmelisiniz. Buna ek olarak aşırı baharat ve tuz kullanımından kaçınmalı ve tatlı tüketimini de sınırlandırmalısınız. Eğer ilaçlarınız arasında idrar söktürücüler varsa bunu doktorunuz değiştirmek isteyebilir. Bununla ilgili değerlendirmeler için mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. İftardan sonra yani oruç olmadığınız zamanlarda egzersiz yapmalısınız. Bu süreçte de susuz kalmamaya dikkat edin. Yine baş dönmesi gibi düşük tansiyon belirtilerini de bu zamanlarda dikkatlice takip edin. Egzersizleri yaş ve kapasitenize uygun olarak düzenli şekilde yapmalısınız. Genel bir öneriden bahsedeceğim ama doktorunuz farklı önerebilir sizlere. Haftada 5 ile 7 gün en az 30 dakikalık yürüyüş, yavaş tempolu koşma, bisiklet, yüzme gibi orta düzeyde egzersizlerin yapılması öneriliyor. Sigara içiyorsanız kalp hastalıkları riskinizi artırmamak ve kan basıncınızı dengede tutmak için sigarayı bırakmalısınız. Sigarayı bırakma konusunda profesyonel destek almayı ihmal etmeyin. Bu şekilde daha kolay bırakacaksınız. Her gün taze meyve ve sebze tüketin. Az yağlı ve lif içeriği zengin kuru baklagiller ve tam tahıllar gibi karbonhidrat kaynaklarına beslenmenizde yer verin. Protein olarak sebze kaynaklı proteinleri tercih edin. Ek olarak haftada en az 2 porsiyon balık tüketin. Ramazan ayında bu besinlerin zamanlamalarını kendi beslenme tarzınıza uygun şekilde yapabilirsiniz. Gelelim diyabet hastalığına. Ramazan ayında diyabet hastalarının da yakından takip edilmesi gerekir. Oruç tutması uygun görülen diyabetli kişiler şu riskleri bilmeli. Oruç tutan diyabet hastalarında hiperglisemi, hipoglisemi ve dehidrasyon görülebilir. Yani kan şekeri yükselebilir, kan şekeri düşebilir ve susuzluk görülebilir. Eğer diyabet hastasıysanız hipoglisemi, hiperglisemi ve dehidrasyon belirtilerini bilmelisiniz. Hipoglisemi belirtileri: titreme, terleme, üşüme, çarpıntı, zihinsel durumda bozulma, bilinç bulanıklığı ve baş ağrısı. Peki hiperglisemi yani kan şekeriniz yükseldiğinde neler olur? Aşırı susarsınız, sık idrara çıkma olabilir, yorgunluk, bilinç bulanıklığı, bulantı ve kusma meydana gelebilir. Bir de dehidrasyon belirtilerini bilmeniz gerekiyor demiştim. Yani susuzluk belirtileri. Bunlar aşırı susama, az idrara çıkma, koyu renkli idrar, yorgunluk, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı. Diyabet hastasıysanız bu belirtileri gördüğünüzde ve bu belirtiler dışında da kendinizi hasta hissettiğinizde orucunuzu açmanız gerekebilir. Bu durumlarla ilgili doktorunuzdan mutlaka ayrıntılı bilgi almalısınız. Kan şekerinizi belirli aralıklarla doktorunuzun yönlendirdiği şekilde kendi kendinize takip etmelisiniz. Önerilen zamanlar iftar ve sahurdan önce, iftardan 2 saat sonra ve sahurdan 2 saat sonra şeklinde gerçekleşiyor. Bu zamanlarda kan şekeri seviyenizi ölçerek kayıt altına almanız ve istenen değerlerle karşılaştırarak kan şekerinizin nasıl seyrettiğini bilmeniz önemli. Kan şekeri takibi konusunda bazı diyabet kılavuzlarında daha farklı zamanlar da belirtiliyor. Sahurdan önce, sabah, gün ortasında, öğlene doğru, iftardan önce, iftardan 2 saat sonra ve yine hipoglisemi belirtilerini gördüğünüzde ve kötü hissettiğinizde kan şekeri seviyelerinizi ölçmeniz söyleniyor. Tabii ki doktorunuz nasıl söylediyse o şekilde ölçmelisiniz. Bunlar genel tavsiyeler. Hem tansiyon hem de diyabet hastaları için yine stres yönetimi çok önemli. Ramazanda tedavinizin iyi bir şekilde devam etmesi için daha sakin olun. Stres faktörlerini azaltmaya çalışın. Eğer kanalıma abone olmadıysanız ana sayfadan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olduğunda da mutlaka videoların altındaki yorumlar kısmına yorumları yazmayı, sorularınızı yazmayı unutmayın. Sağlıklı ve hayırlı Ramazanlar dilerim.